Merhaba sevgili Captiva Club severler. Evet, bugünkü videomuzda yoğun istekler üzerine, yoğun talepler üzerine ışıklı vites topuzumuzun aracımıza nasıl montajının yapılacağı, kablolarının nasıl bağlanacağıyla ilgili. Bildiğiniz üzere ışıklı vites topuzlarımızı sponsorumuz Eva Motors bizlere sağladı. Bizler de kendi araçlarımıza bunları takmaya başladık. Şöyle gösterelim vites topuzumuzu. Aracımız C140. Sayfamızdan Başkan Yardımcımız Serhat Mert'in aracı. Vites topuzumuzu aldı kendisi ama kablosunda biraz modifiye yaptı. İşte gövdesinde biraz modifiye yaptı. Kendi isteği doğrultusunda birazcık oynamalar yapmış daha güzelleştirmek anlamında. Çok da güzel olmuş. Eline sağlık bu arada. Şimdi biz bunun montajını yapacağız. C140'a biliyorsunuz daha önceden ilk bu vites topuzlarını getiren Serhat Mert abimizdi. Işıksız tipi vardı bunda. Biz şimdi ışıklı modeliyle bunu değiştireceğiz. Ama önce şunları belirtelim. Yani değerli sponsorlarımıza buradan yine teşekkür ederim. Bize her türlü kolaylığı sağladıkları için. Şimdi isterseniz vites topuzumuzun montajına geçelim. Hep birlikte araç içerisinden devam edelim. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi eski vites topuzumuz yine pilot tipi ama ışıksız olan modeliydi. C140'larda vites topuzu biraz zor sökülüyor arkadaşlar. Hani videoda da biz daha önceki videoda anlattık tabii bunu ama gerçekten zor sökülüyor. Ama biz onu söküp değiştirmiştik daha önceden. Şimdi bunu sökeceğiz. Bunun sökümü kolay zaten. Şöyle başlayalım. Hafiften yukarı çekelim. Gördüğünüz gibi direkt çıktı. Yani takarken falan da çok kolay. Şöyle yakından gösterelim C140'ın vites topuzunu. Bakın tutan yerler şuralar. Şurada orijinal vites topuzundan sökeceğiniz. Şurada bakın bir tane böyle pim gibi bir noktası var. Orijinal vites topuzunun tırnakları buraya geçiyor. Buralardan kurtardığınız zaman sert bir şekilde bunu çıkartmanız gerekiyor arkadaşlar. Biraz sert çekmek gerekiyor bunu ki takabilelim. Şimdi şöyle yapalım. Malzemelerimizi şöyle koyalım. C140'ın vites topuzunu ışıklı yapacağımız için arkadaşlar bunun ışık bağlantıları var biliyorsunuz aydınlatma geri plandaki. Onları yapabilmek için şu plastik çerçeveyi sökeceğiz. Buradaki koltuk ısıtma butonları ve park butonunun olduğu yerden de aydınlatma kablolarının bağlantısını yapacağız. Şuradan da plastiğin dibinden de kabloyu içeriye doğru gönderip aşağıdan bağlantısını yapacağız. Şimdi hep birlikte işlemlere başlayalım. İlk önce plastik aksamlarımızdan şöyle. Şuradan orası dursun. Şuradan sökebilirsek. Bakın kullandığımız malzemeler de araca zarar vermesin arkadaşlar. Bakın şöyle uygun malzemeleri kullanırsanız her zaman iyi olur. Vitesin bu çerçevesini sökeceğiz. Gördüğünüz üzere. Şimdi kontağımızı bir açalım. Şuradan vitesimizi bir boşa alalım. Boşa aldığımız zaman bakın şu ara oynuyor arkadaşlar. Bize bu kullanım kolaylığı sağlıyor. Şöyle kapatalım. Aracın tamamdır. Şimdi bu kolaylığı sağladıktan sonra bakın şöyle geriye çekebiliyorsunuz bunu. Şöyle göstereyim size. Sökerken falan kolaylık oluyor. Şöyle hafiften şu alanlardan geriye doğru şöyle çektik. Şuradan bir iki diş tırnaklardan alalım. Tamam. Bu bize yeterli çalışma için. Hatta şuradan soketimizi sökebilecek kadar bir alan kazanabilirsek bir tanesini söksek bize yetecek. Tamamen sökmek de istemiyorum bu arada. Evet arkadaşlar şimdi koltuk ısıtmamızın butonundan alacağımız için aydınlatmanın bağlantısını koltuk ısıtmanın soketini buradan sökelim. Söktük. Şu gördüğünüz kırmızı soketteki arkadaşlar bu koltuk ısıtmanın soketi. Buradaki sarı ve siyah kablolar. İşte siyah ground, sarı da canlı 12 voltumuz. Buradan vites topuzunun aydınlatmasına bağlayacağız. Şimdi soketi şimdilik şöyle geriye atalım.
kablomuzu geçirmek için vites topuzumuzun kablosunu Serhat abim ne olur ne olmaz diye uzun bağlamış. Bunu bakın arkadaşlar, vitesin şöyle hemen dibindeki şu siyah nokta var ya, bakın. Şuradan içeriye bunu göndereceğiz. Evet, oradan gönderdikten sonra böyle gönderelim biraz daha. Kablonun şunu da geriye çekelim. Kabloyu görmeye çalışalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle, soketlerin alanları biraz dar olduğu için biz şu gri paneli buradan sökelim. Soketlerinden ayırdık. Bunu şöyle bir arkaya şöyle koyalım. Rahat rahat çalışalım. Çünkü kablo bağlantılarını falan lehimleyerek düzgün bir şekilde yapmak istiyoruz. Vitesin arasından çektiğimiz kabloyu da alalım. Vitesimizi de şöyle kablosunu ayarlayalım güzelce. Yerine şöyle oturtalım bunu. Bunu oturturken de kolay arkadaşlar oturtması. Kablomuzun geçeceği yerlere dikkat ederek, bakın tak diye ses geldi. Şu an vitesimiz yerine oturdu. Mandalı kontrol edelim şöyle. Mandalı çalışıyor. Vitesimiz yerine oturdu. Şimdi lehimlerini yapacağımız için şu kablomuzu da şöyle çekelim iyice düzgün bir şekilde. Buna bakın, böyle dibinden güzelce oturtuyoruz. Şunun şekli düz olsun diye bunu şöyle bir düz yapalım. Evet, kablomuzu böyle oturttuk yerine. Şöyle de biraz mesafe bırakalım. Orijinal tesisatına göre şu kablo içinde biraz boşluğu kalsın. Çünkü vites ileri geri hareket edeceği zaman şöyle bakalım. Tamam, bir sıkıntı yok. Şuradan bunu biz keselim. Kablo bağlantılarına şuradan mesafelerine bakalım. Biraz daha alabiliriz şuradan. Şu şekilde. Bunlar artı eksi arkadaşlar. Aydınlatmadan alacağız. Aydınlatmada koltuk ısıtmanın aydınlatma uçlarından alacağız. Bunları da aracın dimlerine bağlı. İstediğiniz zaman kısabilirsiniz. Açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Soketler. Yani şu alan gerçekten çok dar. O yüzden biz bunları lehimleyeceğiz buraya. Şimdi şöyle yapalım. Kırmızı artı. Şuradaki diğer renkte eksi olacak şekilde. Kablomuzu önce saralım. Ondan sonra da lehimleyeceğiz güzelce. Evet, ilk önce bunu bir bitirelim. Lehimleyelim onu. Lehim yapacağımız için aracımıza herhangi bir zarar vermeden yapalım.
Şu alta. Şöyle. Lehim makinesi sıcak olduğu için bunu güzelce şöyle lehimleyelim. Evet, lehimimizi şöyle yapalım güzelce. Evet, bunun lehimini yaptık. Ground'umuzu lehimledik. Eksi ucumuzu yani. Onu direkt saralım güzelce. Ya maksat problem yaşamayalım arkadaşlar. Bunu güzelce yapalım. Lehimle daha sağlam oluyor. Bu ucu açarken yanlışlıkla kopardığımız için bunu ekstradan, dediğim gibi çalışma alanı çok dar olduğu için yani yan keski vesaire buralarda dönmesi biraz zor oluyor. Biz de artık bunu buradan güzelce lehimleyeceğiz. İlk önce şu ikisini birbirine lehimleyelim. Ama bu tarz şeylerde lehimleyerek gidersek arkadaşlar daha sağlam olur. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Ucun fazlalığını alalım. Lehimlenecek noktaları birbirlerine ayarlayalım şöyle. Sonra da bu uçlarda birbirini lehimlemek için biraz lehim alalım. Havyamızın ucuna. İşimizi sağlama alalım. Evet, gayet güzel oldu. Bunu da sabitleyelim. Şöyle bantımızı aldık. Lehim yaptığımız noktaları güzel bir şekilde lehimleyelim. Evet, bir yandan lehim makinamızı da araçtan alıyoruz ki sonradan başımıza iş açmayalım. Evet, şu anda bağlantılarımızı yaptık. Şu bezimizi alalım buradan. Şöyle gösterelim arkadaşlar, bakın. Eksi ucumuz siyah. Artı ucumuzda gördüğünüz gibi sarı kablo. Size gönderilen vites topuzlarında da kırmızı uç artı, siyah uç eksi arkadaşlar. Ona göre bağlarsınız. Şimdi şu parklarımızı bir yakalım. Bakın, ekran ışığımız geldi vites topuzundaki. Gayet güzel, 10 numara olmuş. Serhat abimizin de eline sağlık. Gayet güzel oldu. Evet, bunun bağlantılarını şu anda hallettik. Eğrimize kısalım. Evet, bağlantılarımızı gayet güzel yaptık biz. O bölgeyi de biraz daha yalıtalım şöyle bantla. Sağ sola değmesin. Orijinal tesisatı gibi. Şöylece. Bu tarz işleri yaparken ne kadar özen gösterirseniz o kadar iyi arkadaşlar. Yani hem aracınızın sağlığı açısından hem de aklınıza soru işareti kalmaz. Bu işlemleri güzel bir şekilde yaparsanız. Evet. Şu
Kablomuzu da aşağıya doğru indirelim. Çalışması gereken yerde. Hatta elim araya girerse şuradan da bir tane bantı orijinal kendi kablosunun bağlı olduğu yere sabitlemeye çalışayım. Dediğim gibi çalıştığımız alanlar çok dar. Şöyle üstten şöyle gösterebilirsek bakın yerleri falan şöyle güzelce bantladık soketinden lehimleyerek. Şu an her şeyimiz hazır. Vites topuzumuzda bakın mandala bastığımız zaman solenoid sesini duyuyorsunuz kontaktaki. Yani kontağımızı açarsak eğer vites geçişlerimizi gayet güzel bir şekilde yapacağız. Çok güzel oldu şimdi bu. Geri toplayalım sistemimizi. Evet, bağlantılarımız bu şekilde. Biz bunu koltuk ısıtmadan aldık. Sol taraftaki koltuk ısıtmanın kablosundan bağlantılarını aldık buradan. Şu sağ koltuk ısıtma, şu el frenin C140 olduğu için elektrikli el freni var burada. Onun butonundan alabilirsiniz. Renkler aynı yine sarı siyah. Şeyi de göstereyim bakın. Kısıp açma anlamında dimerini bakın ayarı. Şimdi yükseltelim biraz. Hatta şöyle yapayım. Bakın ışığını azalttık. Arabanın orijinal dimer ışık ayarlama noktasından potansiyometre ile kıstığınız zaman, yükselttiğiniz zaman vites topuzun üzerindeki ışıklar da aynı şekilde azalıp yükselmekte. Şu an her şeyimiz tamam. Geri konsolumuzu toplamaya başlayalım. Şöyle. Bunlarda da unutmamamız gereken şeyler var. Vitesimizi şöyle bir N'ye alalım ilk önce. N'de dursun. Bakın şu oynuyor diyorum ya. Şu önemli bakın arkadaş şu. Toplarken aracınızı bunu az geri alıyorsunuz. Çünkü şuradaki tırnakların oturması çok önemli. Şimdi ilk önce buradan başlayalım. Koltuk ısıtmamızın butonlarından takmaya başlayalım. Şu el frenimiz. Şu bağlantısını yaptığımız koltuk ısıtma butonumuz. Evet. Bunu takarken çakmaklığın soketini unutmuyorsunuz. Şimdi onun da soketini yerine takalım. Şimdi bütün elektrik aksamdaki her şeyimizin bağlantısını yaptık. Şöyle yerlerine oturtmaya başlayacağız. Ama bunu dikkatli bir şekilde yapmamız lazım arkadaşlar. Dediğim gibi şunu geri çekeceğiz şöyle. İlerideydi, geriye aldık. Önce şu ayakların bağlantıları için yerlerini bir şöyle getirelim. Şu şekilde. Bunların ayakları vesaire bunlar önemli. İlk önce şu üstleri takarsak eğer. Şu ayaklarına bakalım. Evet. İki üst ayağı taktık buraları. Bunlar çünkü önemli. Bunları takmazsanız düzgün oturmaz. Yerlerine denk getirmemiz önemli. Evet. Şimdi yavaş yavaş yerlerine oturtmaya başlayalım. C140'larda şurada tırnaklar var. Bunlar önemli. Bunları yerlerine oturtacağız. Çakmak soketimizi taktık. Evet. Şimdi şurada vitesimizi az ileri alıyoruz. Şuradaki çerçeveyi yerine oturtmak için C140'larda bu böyle. Şimdi şuradaki ince tırnaklara bir bakalım. Bu yerinde. Evet, bu da yerinde. Bunları güzel oturtmazsanız arkadaşlar düzgün durmaz konsolunuz. Şöyle yerlerine geldi. Vitesimizi P'ye aldık. P konumundayken kontağımızı da kapatalım. Şu an her şey yerli yerinde oturmuş şekilde son kontrollerini yaptık ve arka taraftan konsolumuzun çıtasını tamamen yerine oturttuk. Şu an her şeyimiz dört dörtlük oldu. Evet, işlemimiz bu kadar. Şöyle göstereyim sizlere. Aracımızı da çalıştıralım.
Bakın vitesimiz 10 numara oldu. Çok güzel oldu. Vites aydınlatmasını C140'lar için kendiniz, bu normalde yeşil yanar. Beyaza çevirebilirsiniz içindeki ledleri. Tamamen size kalmış. Biz C140'ımıza uysun diye ledlerini değiştirdik. Serhat abi ledlerinin orijinal turkuaz rengine çevirdi. Bakın çok hoş oldu. Çok da güzel oldu. Vites konumlandırması, yani her şeyiyle çok başarılı. Çok güzel. Bu topuzları bize temininde sağlayan Eva Motors'a, Yakup Bey'e teşekkür ederiz. Çok da güzel oldu. Serhat abimize hayırlı olsun. Her zamanki gibi kamera arkasında kendisi var. Gördüğünüz gibi kendi aracına da vites topuzunu taktık. Çok da güzel oldu. Montajı bu kadar arkadaşlar. C100'lerde bu biraz daha basit. C100'lerin şu ara konsolunu sökmesi, vites konsolunu sökmesi biraz daha basit. Daha kolay bağlayabilirsiniz. Ama C140'larda dediğimiz gibi birazcık daha uğraştırıyor. Öyle söyleyeyim size. Ama şunun sesini de kısayım arkadaşlar, rahatsızlık vermesin. Evet. Videodaki gibi sökerseniz, bizim gösterdiğimiz şekilde söküp bağlantılarını yaparsanız hiçbir problem yaşamazsınız. Gayet de güzel oldu. Serhat Mert abimiz, başkan yardımcımıza hayırlı olsun. Güle güle kullanması dileğiyle. Dediğim gibi kamera arkasında da yine kendisi var. Teşekkür ediyorum. Sizlere bu videoları ulaştırmamız için çok emek sarf ediyor kendisi de. Çok başarılı oldu. İlerleyen zamanlarda direksiyonumuzu da değiştireceğiz. Direksiyonumuz yine yeni tip, benim taktığım direksiyondan gelecek, onlardan. Şu anda temin aşamasında, geldiği zaman onu da takacağız aynı şekilde. Çok güzel oldu bence, başarılı oldu. Takmak isteyenler için bir yol göstermesi amacıyla çektik bu videoyu da. Hayırlı olsun tekrardan. Evet sevgili Captiva Club'çılar, öyle söyleyelim, Captiva'cılar. Araçlarımıza eklentiler yapmaya devam ediyoruz. Araçlarımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Ama nasıl yapıyoruz? Gördüğünüz gibi orijinal şeklinde olmasına dikkat ediyoruz. Yani kabloları bağlantısını yaparken lehimliyoruz. Hani orijinal sistemine bağlıyoruz araçların. Hani gidip de sigorta kutusundan oradan buradan ekstra bir şeyler yapmıyoruz. Yani olması gerektiği gibi. Hani az önce dimer örneğini gösterdim, işte ışığın azalıp yükselmesiyle ilgili. Olması gerektiği gibi yapıyoruz bu bağlantıları. Biz keyifle Captiva'larımıza binmeye devam ediyoruz. Keyifle araçlarımızı kullanmaya devam ediyoruz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi dostça kalın, Captiva Club'da kalın diyoruz. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayalım. Instagram'da varız, Facebook'ta varız, YouTube'da varız. Videolarımız ve paylaşımlarımız bu şekilde devam edecek. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın diyoruz. Herkese sevgiler, selamlar.